Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün brioche yapacağım sizin için. Çok uzun süredir benden istenen bir ekmekti. Zengin bir ekmek çeşidi biliyorsunuz. Tereyağı var, yumurta var, süt var içerisinde. Dünden ben pulişini ve levanını hazırladım. 2 tane mayam var elimde. Şöyle. Hemen başlıyorum karıştırmaya. Öncelikle şeker ekleyeceğim. 7 gram kadar aktif maya kullanacağım. Kullanmamın sebebi şu. Ben bu ekmeğin çok sıkı olmasını istemiyorum. Biraz pufidik olmasını istiyorum ve de hemen bayatlamamasını istiyorum. Eğer %100 ekşi mayalı yapıyor olsaydım daha böyle sıkı bir ekmek elde edecektim. O yüzden ben birazcık daha böyle ticari bir ekmek yapıyorum. Öyle söyleyebilirim. Bir de herkesinkinden daha farklı olsun diye böyle farklı bir ekmek deniyorum. Aktif mayayı sütün içerisinde birazcık açacağım. Çünkü açmazsam eğer başıma birazcık bela olabilir. Pütür pütür içerisinde gözükecektir hamurumu. O yüzden böyle bir şeye gerek yok. Şöyle ters bir kaşıkla hemen karıştırıyorum. Daha sonra da mayalarımı ekleyeceğim. Bu arada korona döneminde evde neler yapıyorsunuz? Videonun altına yorum olarak yazın. Başka reçeteler istiyorsanız eğer, değişik görmek istediğiniz, aklınıza ne geliyorsa hiç fark etmez benim için. Hepsini yazabilirsiniz. Hepsini deneyebiliriz. Çünkü evdeyiz ve boştayız. Değişik şeyler yapabiliriz. Anlayacağınız şöyle. Bunu da içerisine katıyorum. Şimdi ekşi mayamı katacağım. Benim ekşi mayam çok aktif biliyorsunuz. Geçen videoda da söylemiştim. Dışarıda takılıyor kendisi. Dolapta değil. O yüzden çok hızlı koşarak hareket ediyor. Bu ekmek normalde bir gece dolapta bekletilen bir ekmek. Eğer sizin mayanız öyle bir mayaysa, yani dolaptan çıkartıp besleyip bu ekmeği yapacaksanız şey yapabilirsiniz. Yaptığınız ekmeği bir gece dolapta bekletebilirsiniz. Bu arada kameraya bakmadan konuştuğum için birazcık takılıyorum, kusura bakmayın. Arkadan anlatmak biraz zor olabiliyor. Pulişimde bütün malzemeyi zaten açıklama kısmına yazacağım. Pulişin içerisinde ne var? Bu arada söyleyeyim. 67 gram ekmek unum var. 67 gram suyum var. 1 gram da aktif mayam var. Bu sabaha kadar dolapta kalıyor bu arada arkadaşlar. Sonra çıkarıyorsunuz. 1 saat bir kendine geliyor. Böyle kabarık oluyor. Daha sonra kullanıyorsunuz. Dolaptan çıkarır çıkarmaz kullanmayın isterseniz. Bazen çünkü dolaplar daha güçlü olabiliyor. O yüzden mayanız kabarmamış gibi gelebilir. Mayanın bozuk olduğunu düşünebilirsiniz. Öyle değil. Şeyden kaynaklı. Dolabın soğutucusundan kaynaklı kabarmamış bir hal almış olabilir. Unutmayın, 1 saat kalacak. Şimdi 5 tane yumurtam var. Daha doğrusu şöyle totalde bir malzemelerden bahsedeyim. Ekmek unum var, tuzum var, şekerim var, aktif kuru mayam var. İlk başta sütle birlikte açtığım. 5 tane yumurtam var, sütüm var, levanım var, pulişim var ve tereyağım var. Tereyağım ve tuzumu en son birazcık gluten gelişimini sağladıktan sonra, yani yarım saat sonra ekleyeceğim. Şimdi yumurtalarımı da ekliyorum. 5 tane yumurtam var. Daha sonra hamurumu bir karıştırıyorum. Yarım saat bekletiyorum. Sonra tereyağı ve tuzu ekliyorum. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi böyle bir el mikseriyle karıştıracağım. Çok da profesyonel bir şeye ihtiyacınız yok. Her şey iş görür. Birazcık ses olacak. Başlıyorum. Çok cıvık bir ekmek olacak bu arada arkadaşlar. Ama korkacak bir şey yok. Bütün aşamalarını tek tek anlatacağım.
Evet arkadaşlar, toparladım birazcık hamuru. Böyle son karıştırıyorum. Yarım saat dinlendireceğim. Ve tereyağı ve tuzunu ekleyeceğim. Bakın böyle çok cıvık bir hamur ama tabii ki korkmayın. Yarım saat dışarıda dinlendirdikten sonra dolaba alacağım. Gerçekten inanamayacaksınız. Toparlanacak çünkü içerisindeki tereyağı, yumurta, gerekli tüm malzemeler. Böyle yarım saat bekletiyorum. Daha sonra tereyağı ve tuzunu ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Evet, yarım saat oldu. Tereyağımı alıyorum ve tuzumu karıştırıyorum. Yavaş yavaş tereyağımı ekleyeceğim. Şöyle bir yardım alayım. Hamuru bekletirken üzerini kapatabilirsiniz. Ben kapatmadım ama siz kapatabilirsiniz. Bakın, gluten gelişimi sağlandığı için gayet de pürüzsüz görünüyor. Parça parça ekliyorum ve hızlanıyorum artık. Bu arada arada es vereyim. Kesinlikle tereyağı çok cıvık olmayacak. Normal oda sıcaklığında olursa daha iyi olur. Yoksa biraz kontrolünüz zor olabilir. Bilginiz olsun.
Arkadaşlar tuzunu ekledim. Son bir karıştırıyorum. Üzerini streçle, temasla streçleyeceğim ve yarım saat oda sıcaklığında bırakacağım. Daha sonra dolaba alacağım. O aşamada tekrar görüşürüz. Evet, brioche'un son saniyeleri artık. Birazcık da konuşayım diye böyle bir video çekeyim dedim. Şimdi dolaba alacağım. 2 saat dolapta kalacak. Ama saat başı tur vereceğim. Yani katlayacağım. Ve daha sonrasında hamuru ikiye böleceğim. Ya da bütün olarak fark etmez. Kalıbımı alacağım. Kalıbım da burada. Son dakikalar, son saniyeler, pardon. Ve piştikten sonra da zaten yayınlayacağım. Katlamada yayınlayamayabilirim. Ama zaten bütün açıklamaları altına yazıyor olacağım. Görüşmek üzere. Kesmenize gerek yok. Direkt böyle yapsanız da olur. Üzerine birazcık un serpeceğim ki rahat düşebilsin diye. Şöyle de bakın, o cıvıklıktan eser kalmadı. Çünkü dolapta toparladı kendini. Şöyle yapabiliriz. İstiyorsanız hamuru ikiye bölebilirsiniz. İkiye bölüp kullanabilirsiniz. Şöyle. İstiyorsanız bütünüyle ekşi mayalı ekmek katlar gibi toparlayın. Şöyle. Hiç katlama yapmanıza gerek yok. Sadece biraz un alın. Daha rahat hareket etmek adına. Bakın böyle koyuyorum. Birazcık un alacağım. Bunu da şöyle koyacağım. Koydum gitti hatta. Bakın böyle. Vaktiniz yok ise 6 saat oda sıcaklığında bekletip pişirebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer ekşi mayanız benimki gibi koşuyorsa, devamlı dışarıda beslenen bir mayaysa evet. Ama normal bir mayaysa, yani dolapta tuttuğunuz bir mayaysa, dolapta sabaha kadar bekletip ertesi gün pişirmeniz daha iyi olacaktır. Dolaptan çıkarttıktan sonra 1 saat hamuru lütfen oda sıcaklığına getirdikten sonra pişirin. Daha güzel olur. Ben şimdi 6 saat bekleteceğim. Benim vaktim yok. Fırına atacağım. Daha sonrasında da nasıl piştiğini göstereceğim. Aynı şekilde pişiyor. Sadece biraz gün içinde bekliyorsunuz hamuru. Dolaba da atıp dediğim gibi yapabilirsiniz. Pişince tekrar göstereceğim. Arkadaşlar brioche çıktı. Birazcık fazla mayalandı. Şöyle ki çok işim vardı. 18 saat değil 48 saat mayalayınca böyle efsane bir brioche'umuz oldu. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Ama tadının çok iyi olduğuna eminim. Hatta şimdi de dilimleyelim hemen. Size de göstereyim. Şöyle. Çok güzel olmuş gerçekten. Süper ötesi. Çok az da tadına bakıyorum hemen. Videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Yeni tarifler için kanalıma abone olmayı,
zile tıklamayı unutmayın. İstediğiniz bir tarif varsa mutlaka yazın. Kesinlikle yapacağım. Ama orijinal istediğiniz yabancı bir tarif olabilir. İlla Türk olması gerekmiyor. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yeni bir videoda görüşmek üzere.